Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal'la beraberiz. Hoş geldiniz programımıza hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz Çok programımıza. teşekkürler, sağ olun. Ne kadar şıksınız. Eksik olmayın, o sizin şıklığınız. Hocam nasılsınız? Bir de arada nasılsınız diye de sorayım. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İzmir'den geliyorum. İzmir'in güzel havasını getirdim. Biraz üşüdüm burada İstanbul'da ama her şey yolunda. Çok teşekkürler. Bir hava getirdiniz bize. Aynen. Ege bölgesinden, Akdeniz bölgesinden, Marmara bölgesinden, burası Güzel. böyle. Kesinlikle. Evet. 3 bölge bir aradayız şu Evet, anda. çok güzel. Peki hocam şimdi tabii sizi karşımızda görünce sorular arkası kesilmeyecek diye düşünüyorum. İlk sorumla başlamak istiyorum. Bu dişlerin kapanışının bozukluğu ne gibi problemlere yol açar? Tabii dişlerin iyi kapanması çok önemli. Hem estetik bakımından çok önemli, hem fonksiyonel bakımından yemekleri yemek, içmek bakımından çok önemli. Hem de sesleri çıkarmak, fonasyon bakımından önemli. Bunların bozukluğu birçok şeyi peş peşe arkasına getiriyor. Onun için biz dişlerin iyi bir kapanış ilişkisinde çok güzel bir şekilde estetik olarak kapanmasını istiyoruz ve o yönde de bir takım gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Sadece günümüzde değil aslında, çok uzun yıllardır ortodontik tedaviler çok ön planda. Evet. Özellikle işte çene bozukluklarında da uyguladığınızı biliyorum. Evet. Artık tabii yeni yöntemler de var. Tabii. Burada ortodontik tedavilerde güncel gelişmelerden bahsedelim mi hocam Tabii biraz? ki. Yani 3 boyutlu teknoloji bizde çok artık ön planda. Biz eskiden hastalarımızdan ölçüleri böyle macun kıvamında bir şeyleri ağızlarına yerleştirdik. Hatta mideler falan bulanırdı. Artık öyle bir şey yok. 3 boyutlu tarayıcılarımız var. Hastaların ağzından 3 boyutlu taramayı yaptıktan sonra sisteme yüklüyoruz ve 3 boyutlu olarak tedavilerde dişleri nasıl sıralayacağız, hangi pozisyona getireceğiz, en son hastanın beklentilerini de alarak tasarlamalarını yapıyoruz. Ve bir takım bunun tasarımında üretimini gerçekleştiriyoruz. Eskiden biz dişleri düzeltmek amacıyla teller kullanırdık, braketler kullanırdık, metal şeyler. Hala kullanılıyor ama biraz daha artık bu işi yeniliklerle beraber şeffaf plak teknolojisine dönmeye başladı. Dolayısıyla o tasarımların sonucunda da biz şeffaf plakları üretmeye başladık. Artık dişleri düzeltmek amacıyla dışarıdan böyle görünmeyen, estetik, belki en yakın arkadaşınızın bile anlamayacağı plaklar kullanmaya başladık. Şeffaf plaklarla dişleri düzeltiyoruz. Hep konuşulurdu, telli duvaklı gelin olmak terimi vardı. Artık telli duvaklı gelin yapmıyoruz. Onun yerine şeffaf plaklı duvaklı gelinler gönderiyoruz ve hiçbir şey görünmeden tedavisi var mı yok mu, tedavi devam ediyor mu hiç kimsenin anlamadığı bir süreci çok güzel yürütebiliyoruz. Çok mutluyuz. Teknolojinin en büyük nimetlerinden biri tabii değil mi şeffaf plak Şeffaf aslında. plaklar, aynen. Ben bunu soracaktım size ama siz zaten birazcık giriş yapmış söz ettiniz. oldum. Şeffaf plak nedir ve ne işe yarar? Bir kere daha ekran başındaki izleyicilerimiz için anlatır mısınız Şimdi bize? Toplumda en büyük, en yaygın görülen şeylerden birisi çapraşıklık, dişlerin yamuk olması. Bazen tabii çenelerin geri olması, ileri olması gibisinden artı buna birçok problemler de eşlik ediyor. Ya da ayrık dişlerin olması. Hastalar bir gülümsüyorlar, tüm dişlerin arasında ayrıklıklar var. Bu gibi ortodontik problemler diyoruz bunlara. Ortodontik problemleri düzeltmek için artık biz şeffaf plakları kullanıyoruz. Nedir? O ölçülerle beraber, o ölçüleri alıyoruz, bir takım tasarımlar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Dişleri küçük küçük hareket ettiriyoruz. Bir plak başına dişi 0,2 milimetre bir yerden bir yere götürüyoruz. Döndürüyoruz, gömüyoruz, kemiğiyle, etiyle beraber yukarıda ya da aşağıda konumlanmasını sağlıyoruz. Ve bunları tasarladıktan sonra hastalarımıza şeffaf plakları üretimini gerçekleştiriyoruz. Mesela bir hasta için hastanın bakanın problemine göre 20 şeffaf plakta düzelebiliyor, 7 şeffaf plakla düzelebiliyor, 70-80 şeffaf plakla düzelebiliyor. Hasta her taktığında bunları değiştirdiğinde mesela bir hastamız için 50 tane şeffaf plak oluşturuluyor. Biz hastamıza 50 tane şeffaf plak vermiyoruz, 5-6 tane eve veriyoruz. Kendisi 8-10 günde bir değiştiriyor bu plaklarını ve her bir plak, her bir değiştirdiğinde küçük küçük hareketler yaparak dişler bir yerden bir yere hareket ediyor ve baştan biz planlamamız şuradan şuraya varacağımızı görebiliyoruz. Ve bunu hastamızla paylaşıyoruz. Diyoruz ki dişlerinizin tedavisi böyle bitecek. Sizin kafanıza takılan ekstra beklentileriniz var mı? Bazı hanımefendiler diyorlar ki benim 2 dişim biraz daha uzun olsun. Gülümseme sırasında gülümseme tasarımı yapıyoruz. Gülümseme sırasında arka dişlerin biraz daha fazla görünsün. Burada karanlık boşluklar oluşmasın. Ona uygun tasarımlar yapıyoruz ve o şeffaf plakları hastalarımıza verdikçe 2 ayda bir, 3 ayda bir hastalarımızı görerek yeni plaklarını veriyoruz ve baştan tasarladığımız son noktaya tedavimizin ulaşmasını sağlıyoruz. Çok güzel, ağrısız, sızsız, sıkıntısız, çok güzel ilerleyen bir teknoloji ve yenilik.
Burada tabii şeyi de merak ediyorum ben. Bu her vakaya uygulayabiliyor muyuz? Yoksa Şu böyle anda basit vakalara mı her sadece türlü uyguluyoruz? zorluktaki vakayı şeffaf plaklarla tedavi edebiliyoruz. Sadece sayısı artıyor. Bir yere kadar dişsel problem varsa, bakın orada bir karıştırmaması gereken nokta şu, bazı hastalarımızın gerçekten alt çenesi çok büyük mesela. Ya da alt çenesi kuş yüzü deriz, alt çenesi hiç yok. Böyle hastalarda evet yine şeffaf plaklarla biz dişlerimizi sıralıyoruz ama ameliyatta da destek oluyoruz. Yani ameliyatta biz dişleri alt ve üst çeneyi sıraladıktan sonra ameliyatta kesilerek yerlerine oturtturularak bu tedaviler yapılıyor. Ama hemen hemen birçok vakayı, büyük bir oranda vakayı biz her türlü zorluktaki vakayı şeffaf plaklarla çok rahatla tedavi edebiliyoruz. Ben bu vakayı şeffaf plakla çözemem dediğim vakam yok gibi bir şey. Ama ne oluyor? Başka bir şeyler kullanmaya başlıyoruz. Ağızda bir yerden bir yere lastikler kullanabiliyoruz. Onun haricinde bir yerde küçük vidalar koyuyoruz. Vidalardan destek olarak dişleri sıralıyoruz. Ama eninde sonunda biz tellerle yapabildiğimiz her şeyi şeffaf plaklarla da düzeltebiliyoruz. Öyle bir sınırımız, ayrımımız yok. Peki hocam bu şeffaf plakları günde kaç saat takmamız gerekiyor? Ya da bir şeyler içerken çıkarmalı mıyız? Uyurken kalmalı mı ağzımızda? Evet. Bunlarla ilgili Şeffaf birazcık plaklar bilgi günde paylaşırsanız. 20-22 saat takılması gerekiyor. Yani Peki. yemekler hariç her zaman ağızda kalması gerekiyor. Bir şeyler içerken çıkarmayı tavsiye etmiyoruz. Yeter ki içtiğimiz içecekler aşırı sıcak olmasınlar. Ilık her şeyi içebiliyoruz, soğuk her şeyi içebiliyoruz bunlarla. Uyurken mutlaka takılması gerekiyor. 20-22 saati bulmamız gerekiyor. Evet. Bu kadar uzun süreler takıldığı zaman ve hastalarımız dediklerimizi iyi yaptıkları zaman sonuca rahatla ulaşabiliyoruz. Evet. Bir tek tabii uyarılarım oluyor. Aşırı çok çay, kahve tüketimleri ya da işte pek da sağlığa zararlı olduğunu da söyleyerekten bazı işte sigara ve benzeri şeylerin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla ama onun haricinde rahatlıkla şeffaf plaklarla her şeyi de içebiliyoruz. Burada tabii ekran başındaki seyircilerimiz şunu da merak ediyordur. Bu eski klasik tel yöntemiyle tabii şeffaf plaklar arasında bir maliyet farkı da var. Maliyetli bir işlem mi? Şimdi ilk çıktığı zamanlarda şeffaf plaklarla teller arasında gerçekten uçurum vardı. Çok büyük fark vardı. Ama hem bununla ilgili ilgilenen firmaların çeşitliliği arttı. Türkiye'de yerli de üretim var ama daha çok tabii marka kendini kanıtlamış markalar var uluslararası piyasada. Dolayısıyla artık son zamanlarda değerlendiriyorum da son döviz kurlarındaki değişiklikle beraber bir karşılaştırma şansım oldu. Şeffaf plaklarla teller arasında gerçekten çok az fark var. Çok az, birazcık daha belki maliyetler yüksek olabilir. Ama onun haricinde o konforu, o hijyenik koşulları, o rahatlığı düşününce her şeye değer diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Peki hocam eski sistemde yani telli olan, daha klasik olan sistemde tedavi süreci uzayınca aslında biraz dişlerin üstünde çürükler oluşabiliyordu. Tabii. Peki şeffaf plakta da böyle bir durum söz konusu mu? Şimdi tellerle gerçekten dişleri, ben 4 yıl tel taşımış birisiyim. Binlerce insana tel uygulamış birisiyim. O yöntemi de biliyorum, orada onun sıkıntılarını da biliyorum, şeffaf plan getirdiklerini de biliyorum. Şimdi onlarda fırçalamak gerçekten zor. Bir yiyorsunuz her şey yiyecekler üstüne doluyor. İyi fırçalamazsanız diş etleri şişiyor. Ondan sonra dişlerin üstünde çürükler oluşmaya başlıyor. Ama şeffaf plaklarda böyle değil. Çıkarıyorsunuz, normal dişlerinizi fırçaladığınız gibi rahatlıkla dişleri fırçalayabiliyorsunuz. Diş ipi kullanabiliyorsunuz. Bizim tellerle ipleri kullanmak gerçekten biraz zordu. Şu anda bununla hiçbir şey yokmuş gibi normal ipleri kullanıyorsunuz ve tüm temizliğimizi hiçbir şey yokmuş gibi yapabiliyorsunuz. O yüzden hijyenik koşulları da düşünürseniz Kesinlikle şeffaf plakları tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Burada tabii kontrol sıklıkları da önemli. Özellikle şehir dışından veya yurt dışından tabii artık hastalarınız çok fazla. Kontrol sürelerini ayarlayabiliyor muyuz? Şimdi benim İzmir'de ikamet ediyorum ama İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Almanya'dan ve Amerika'dan. Evet. Bakın Amerika aslında bu işin merkezidir birazcık ama Amerika'dan hastalarım bana ulaşıyorlar ki bu tedavileri gerçekleştiriyorum. Normalde bizim tellerde 1-1,5 ayda mutlaka hastaları görmemiz gerekiyordu. Tellerini değiştiriyorduk, bir değişiklikler, lastikler uyguluyorduk filan. Ama şeffaf plaklarla baştan tedavi planlayıp milimetrik olarak dişin nereden nereye gideceğini hesap ettiğimiz için başlangıçta biz bu kontrol sıklıklarını ayarlayabiliyoruz. Yani mesela diyeceksiniz ki ben Almanya'dan geliyorum. Ben Almanya'dan gelen hastalarıma 6 aylık plaklarını veriyorum. Belli aşamalarda neler uygulaması gerektiğini bildiriyorum. Bunları iyi taktıkları sürece, ağızlarının hijyenini iyi sağladıkları sürece 6 ay sonra geldiklerinde planladığım noktaya harika bir gelişimle gelmiş olduklarını görüyorum. Onun için bu randevu sıklıklarını biz hastalarımızla ayarlıyoruz.
Siirt'ten gelen hastalarım var. Diyorum ki 4 ay sonra eğer İzmir'e yolunuz düşerse, aileleri oluyor ya da başka bir şeyle ya da yalnızca tedavi için gelen çok hastam var. 4 aylık plak veriyorum. Bu plaklarını 10 günde bir, 8 günde bir değiştir diyorum. Ve bunları bitirdikten sonra bana kontrole gel. Bakıyorum, bir de kontrol randevularımızda da sürelerimiz çok kısa. Eskiden en az yarım saat 45 dakika chair time vakit harcarken hastanın başında, şu anda 5 dakikada yalnızca simülasyonumla, baştan tasarladığım simülasyonla ağızda giden gelişmeler aynı mı, birebir uyumlu mu, onun kontrolünü yapıyorum. Plakların uyumuna bakıyorum ve yeni plaklarını verip hastaya 5 dakikayı tutmuyor bile. Bu kadar kısacık bir randevuda tedavisini devam ettiriyorum. Dolayısıyla hele Covid'in bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hastayla temasınızın minimum olması çok önemli. Ve biz de bu şeffaf plak tedavileriyle, bu minimum kontakla, çok kısa chair time sürecinde hastalarımıza bakarak maksimum hijyenik ve maksimum minimum temaslı tedaviler gerçekleştirebiliyoruz. Harikasınız hocam. Peki şeyi merak ettim aslında. Geçmişte çekilen dişlerimiz oluyor ve bunların arasında da bazen ciddi boşluklar oluşabiliyor. Şeffaf plak tedavisiyle bu boşlukları kapatabilmek, tedavi edebilmek mümkün mü? Şimdi tabii hastanın planlamasını iyi yapmak gerekiyor. Eğer en büyük sıkıntı bir diş çekilmişse, onun sağındaki solundaki dişlerin o bölgeye devrildiğini görüyoruz. Yukarıdaki dişin aşağı doğru uzadığını görüyoruz. Biz böyle durumlarda hastaya göre planlama yapıyoruz. Eğer kapatılması gerekiyorsa o boşluğun, kapatmak yönünde kararlar alıyoruz. Ya da o devrilmiş olan dişleri tekrar eski konumlarına getirip o araya implant yapabiliyoruz. Ya da uzamış olan yukarıdaki bir dişi çok küçük hareketlerle yukarı doğru tekrar eski yerine alıyoruz ve alta daha sağlıklı implantın, sağlıklı protezlerin yapılmasını sağlayabiliyoruz. Onun için o 3 boyutlu planlamada ben 3 boyutlu olarak dişleri hareket ettiriyorum, istediğim konuma alıyorum ve ona göre de planlamasının, plakların üretilmesini sağlıyorum. Sizin sorunuza cevap olarak da çok rahatlıkla biz o boşlukları kapatabiliriz de, boşlukları açıp düzenleyip implant için temeli oluşturabiliriz de. Evet. Çok fazla oranda görülür. Çünkü işte çocuk anneden küçük bir çene almıştır, babadan büyük dişler almıştır ve o çeneye dişler sığmamaktadır. Çapraşıklık oluşur. Ama onun tam tersi de oluyormuş. Büyük çene alıp babadan, küçük dişleri alıp anneden o dişlerin hep ayrık olduğunu çok fazla görmeye başladım. Bu boşlukları küçük her bir plak minik hareketlerle dişleri kapatacak şekilde planlamasını yapıyoruz ve o ayrık dişleri de, çeneler arasındaki mesafeleri de, ön taraftaki açık kapanış, derin kapanışı da çok rahatlıkla biz şeffaf plaklarla düzeltebiliyoruz. Evet. Hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Şeffaf plaklar teknolojinin bir nimeti o zaman. Kesinlikle. Yani 3D teknolojiye geçtikten sonra biz bu tedavileri gerçekten çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. Evet. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok kıymetli bilgilerdi. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal'la birlikteydik. Kendisiyle şeffaf plak avantajları üzerine konuştuk. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.